çapanız şurada arkada. Çapayı aldınız, şöyle yavaşça bıraktınız ve şöyle bir sallandı çapanın ağırlığından. Benim reelsler ve videoların %45 oranında İspanya, Yunanistan, yalan olmasın Fransa. Ne düşüneceğim? Yıkamasak ne olur? Ya ben bilmiyorum arkadaşlar. Yani plastiğe ne olur? Şu PVC malzemeye ne olur? Ama ben deniz suyunu demire yaptığını biliyorum yani. Demir ya demir. Demiri yiyor. Arkadaşlar merhaba. Evvelsi gün Reels'i yayınladım. Instagram'ı takip edenler biliyor. Detaylıca hangi parçalar var hemen hemen herkes gördü. Bugün de FLTP 9'un bu aksesuarları ile ilgili uzun videoyu çekeceğiz. Part 2, Part 1'de biliyorsunuz akü, şişirme araçları ve tekerleklerin yapıştırılması ile ilgiliydi. Şimdi aksesuarlar hakkında konuşacağız. Önce genel bir görüşümü iletmek istiyorum. Evet, bu kadar aksesuara gerek var mı? Yapmalı mıyız? Yapmamalı mıyız? Birincisi arkadaşlar, ben emekliyim. Çok vaktim var. İki, yapabiliyorum. Yani bu kadar şeyi dışarıda bir esnafa yaptırırsam inanın servet alır. Üç, elimde çok yeterli ekipman var. Yani alüminyum, ağaç, demir bunları kesip, eğleyip, şekille sokabilecek ekipmanım var. Ben silahlı kuvvetlerde de teknisyenlik yaptım. Elektronik teknisyenliği. Bu yüzden 30 yıldır evimde de bu teçhizat var. 4. Böyle çok ana spesifik malzemeleri hariç sarf malzemeleri zaten evimde var. Yani bunun için mesela kablolar, eriyen bant, bali, sıcak silikon, işte aklınıza gelebilecek daralan makaronlar, aklınıza gelebilecek tüm sarf malzemeleri zaten evimde var. Dolayısıyla zaman da olduğu için bunları yapabiliyorum. İkinci bir konu, bunu anlattıktan sonra ikinci bir konu şu arkadaşlar. Evet, çırılçıplak Decathlon'dan aldığımız şekilde ava çıkamaz mıyız? Tabii ki de çıkarız. Riskler azalır, sorunlar azalır. Amaç sadece balık tutmaksa evet. Yani evet böyle olmalı. Ama beni yakından tanıyanlar bilir. Benim amacım Belibot'la ilgili olsun olmasın. Benim amacım bu tür işlerle uğraşmamın amacı keyifli anlar yaşamaktır. Bu keyifli anların bir parçası da Belibot'tur. Diğer parçası balık tutmaktır. Diğer parçası işte gece deniz kıyısında çay içmektir. Diğer parçası açık havada uyumaktır. Diğer parçası güzel bir yemek yemektir deniz kıyısında. Dolayısıyla asıl amacınız sadece balık tutmaksa bunların %80'ine gerek yok. Ama keyifli anlar yaşamak gibi bir amacınız varsa hiç balık tutamadığım bir avda bu botu kullanmak bana çok keyif verecek. Buna eminim yani. Ben mantalitem bu olduğu için bu kadar çok aksesuar işine girdim. Ama tabii bazıları zaruri arkadaşlar. Yani mesela şu olta tutucunun bir şekli bu botta olmalı yani. Tekli olabilir ama olmalı. Veya bir masa, bir tepsi ya olmalı yani. Veya çapa işinizi kolaylaştıracak bir aksesuar, bir çapa ile ilgili bir şey. Bunlar olmalı. Evet şurası mesela çok gereksiz. Ama e, ben de böyle düşünüyorum. Yani böyle hoşuma gidiyor. İnanın çok mutluyum yani. Şöyle bir şey ortaya çıktığı için. Ha, muhteşem mi? Değil. Dünyada neler yapılıyor? O yapılanların yanında şu zavallı bile kalabilir. E, Kendimin uğraştığı, kendimin ortaya çıkardığı, hemen hemen her zerresine hakim olduğum ve ortaya çıkan şu görüntü beni çok mutlu ediyor. O koltuğa oturduğumda da çok mutlu olacağım. Evet ava çıktığımda bazı sorunlar olacak eminim.
Mutlaka olur. Çünkü bunun saha testi yapılmadı. Bu aksesuarın. Sahada yaşadıklarıma göre belki bir şeyler değişecek. Vesaire vesaire vesaire. Ama hani şeye de çok saygı duyuyorum yani sadece balık tutmak isteyen evet gerek yok yani böyle aksesuar şu bu hiç gerek yok. Böyle şeyler o arkadaşlarımız zaten mutlu etmez. Ama bunlar beni çok mutlu eden şeyler. Şu koltuğa oturduğumda e, hatta ben son avımı söyleyeyim size. Altınoluk'ta 40 dakika atış yaptım. Hiç vuruş alamadım. Oltayı koydum yanıma. 3,5 saat denizde gezdim mesela. Harika bir gündü. Kıyıya yakın gezdim. Çocuklarla konuştuk. İşte orada bayanların çok ilgisini çekti. İşte arkadaşlarla konuştuk falan yani. Ben böyle biriyim. Öyle biri olunca da böyle şeyler ortaya çıkıyor. Şimdi edebiyatı kısa keselim. Şu arkadan yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. Aksesuarlarla ilgili neler yapmışız? Hemen şöyle çok uzatmayacağım arkadaşlar bunu. Şöyle söyleyeyim. Bakın şurada bir soket bloğu var. Bu soketlerin tamamı önceden benim akümün üstündeydi. Ama ben bunu her yer kablo, her yer soket olunca böyle bir blokta toplamaya karar verdim. Şöyle Anderson soketle aküden çıkıyorum ve şurada sol tarafın sol tarafın soketi, motorun soketi ve sağ tarafın soketi şeklinde bir aparat arkadaşlar. Bu da Maşalı Balıkçı versiyon 187.621.11 diye böyle bir aparat arkadaşlar. Bu hem soketi biraz dışarı taşıdı ama tabi yere değmemesi çok önemli. Mesafeyi öyle ayarladık. Hem burada aküdeki soket yığınlığını toparladı. Böylelikle önüne geçmiş olduk. Şu gördüğünüz şant arkadaşlar. Şant şurada gördüğünüz akü monitörünün bir parçası. Akü monitöründe böyle teknik detaylarına çok girmeyeceğim. İlgilenen varsa şimdi açacağım birazdan. Orada da biraz bir şeyler anlatacağım. İlgilenen olursa Instagram özelden bana ulaşırlar. Onun programlaması, nasıl bağlanacağı, nelere dikkat edeceğiniz falan detaylı bilgileri orada veririm. Yani bu videonun konusu böyle çok derin teknik detaylar değil. Ama bu şantı bağlamak zorundasınız ve ayrı bir tesisatı var. Onu da öyle bağladık. Bu çantaya gelince üçgen çantam benim de var. Ama bu çantayı ben Almanya'dan bir akrabama getirdim Decathlon'dan. Bu işte dikdörtgen prizma olan şekli. Tam aküye göre ve aküyü de bu çantayla birlikte sürekli taşıyacağım arabaya vesaire. Akü bunun içinden hiç çıkmayacak. O yüzden şuralara pilates meti yapıştırdım. Altına ve üstüne. Dış zararlardan biraz daha korunsun diye. Aküyle ilgili mesele bu arkadaşlar. Şuraya geldik. Şurada var. Yine Decathlon'un suluğu var arkadaşlar. Bakın şöyle çıkarayım. Bakın şöyle bir suluk var. 1,5 litre olanını aldım. 1 litresi de var, 3 litresi de var. Burayı başka ne için kullanılır bilemedim. Bence suluk için çok ideal bir nokta. Tabii orada kısa sürede ılıyacaktır. Ama içine buz atarsanız veya Erhan arkadaşım var. O bir akıl verdi. Şuraya dedi o çantaları var. İçi folyo kaplı soğutma çantaları. Böyle basit ucuz bir şey. Onun içine hani kalıp buz bunu da onun içine koysan ılımaz dedi. Ama burada ılıyacak kesindir arkadaşlar. Ama ılık da olsa bir suyunuz var. Bunun kullanımı da şöyle on off yeri var. Şu an off'ta. Şuradan on'u alıyorsunuz. Şöyle. Hatta ben bunu hiç kullanmamışım arkadaşlar. Şurayı açmamışım. Spin çantamda da var 1 litreliği. Bunu 10 alıyorsunuz. Şurayı çiğneyerek şöyle bastırdığınızda su geliyor. Çiğnemezseniz su gelmiyor. Bunu işte ilk aldığınızda yönergesinde de yazıyor. İçine su doldurup bir gün bekletip o suyu içmeyin. Boşalttıktan sonra kullanıma başlayın diye. Ben bir hafta boyunca sürekli değiştirdim suyunu.
Ki o kanserojen işte ne varsa içinde o kokuyu atsın diye. Evet, suluk da böyle. Burada çok şey oldu, anlamlı yani. Böyle önünüzde hemen çiğniyorsunuz, su arkanızdan geliyor. Güzel olduğunu düşünüyorum. Şu livara gelince, bu livar arkadaşlar ben turna için kullanacağım. Turna dışında denizde gidişimi çok etkilemesin. Yani kullanan arkadaşların çoğu şey diyor, livarın olduğu tarafa motor çalıştığı zaman o tarafa dönmeye çalışıyor bot diyor. Zaten öyle, böyle bir düşüncem yok. Denizde ben yine Decathlon'un şu şamandıralı livarını kullanacağım arkadaşlar. Denizdeki livarım benim bu. Şu altına da bir 50 gram kurşun koydum. Hatta dikişler gözüküyor mu? Diktim böyle. Şey olmasın diye, çıkmasın diye. Şu şekilde bu livarı kullanacağım. Turna tabii büyük bir turna gelirse tatlı suda buna sığmayacağı için turna da bunu takmayı düşünüyorum. Yine şu kutulara gelelim. Bu lanet kutular arkadaşlar biliyorsunuz böyle pestil gibi geliyor. Ben hiç sevmiyorum. FRTB 5'te de bir şeyler yapmaya çalışmıştım. Ama bu çok sağlam oldu. Bunu böyle dik pozisyonda tutmak için bakın şu ara bölmeleri kestim. Maket bıçağıyla buralara yapıştırdım. Biraz bali sürdüm ve siyah silikon falan. Birkaç tane de cırt attım. Buralar dikeldi. Daha da şu araların da dik olması için sanırım 35 santim. Şu alüminyum çubukları da böyle koydum ki bakın diğeri de öyle. Gayet dik ve derinliğini kullanabileceğimiz bir kutu ortaya çıktı. Siz de isterseniz yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bakın şu parçalar bu duvarlarda yapışık. Sonra da şuraları böyle gerdirmesi için alüminyum çubuklar. Şimdi şuraya gelelim. Bu biliyorsunuz üçlü olta tutucu. Bizim Türkiye Belibot'ta Batu diye bir arkadaşımız var. O da üretti. Ama ben onun ürettiğini bilmeden bunu satın aldım. Bilseydim hiçbir fark yok. Hatta o daha iyi diyebilirim. Onu alırdım. Bu üçlü olta tutucu arkadaşlar 12BB diye bir site var. Hollanda merkezli. O sitede yığınla belibot aksesuarı satılıyor. Oradan aldık bir arkadaşımla beraber. Ama orada şöyle bazı hatalarımız oldu. Avrupa içi kargo ücreti 30 euro falan. Türkiye'ye gönderdiğini de gördük. Türkiye'ye kargo ücreti 60 euro. Ama gümrük vergisi sonradan aklımıza geldi. 750 lira civarında gümrük vergisi ödedik. Yani 12BB firmasından Türkiye'ye gönderiyor diye mal almak büyük aptallık, büyük maliyet. Bir de işte bu Windows çöktü möktü, dünyada bütün hesaplar birbirine girdi. O döneme denk geldi. 10-15 günde gümrükte kaldı. Delirdik iyice. Tam bir fiyasko oldu. Ama bu üçlü olta tutucu bakın şu ve şu parçayla birlikte satılıyor. Şu glue pad sabitleme kiti ve şu parça. Şu ara kol yok. Ben bunu sol tarafa takacağım kesindi. Şu gördüğünüz aksesuarlar gram gram tartılmıştır arkadaşlar. Çok güzel bir şey var. Balık tartım var. Şu arkadaşlar bakın. Şununla gram gram hepsi tartıldı. Bir denge korunmaya çalıştı. Bu yem kutuları da bile tartıldı. Bayraklar, motor, çapası vesaire. Mecbur bu sol tarafta olacaktı. Çok dolaştırdım. Yani inanın böyle yarım günüm buna yer aramakla geçti. Sonra 12BB'de zaten yazıyor. Scotty marka Glupet ve sabitleme kitiyle beraber diye belirtmişler. Şu ara kol zaten satılıyor Amazon'da. Scotty'nin 429 nolu parçası. Bu ara kolu alınca şu masadakini alıp denedim. Buna böyle uygun bir yer bulabildiğim için buraya yapıştırdım. Ama ara kol olmazsa iş cidden zor. Şu şimdi bir fotoğraf koyacağım.
Asıl üretim amacı, yapıştırılması tavsiye edilen yer şu arkada sapların suya girdiği bir konum. Arkaya ulaşımın biraz zor olacağını, işte bir de göz önünde olmayacağını, yani görmek isterim. Yani şimdi buraya atıyorum 3 tane olta koydunuz veya 2 tane veya bir tane koydunuz. Görmek isterim, yani gözümün önünde olsun isterim. Arka kafama yatmadı. Bu ara kol olmasaydı işim çok zordu. İnanın böyle emekli olduktan sonra strese girdiğim tek konu diyebilirim. Çünkü yapıştırdığınız şey e, mümkün değil yerinden ayrılması. 10 kere düşünüp bir kere yapıştırmanız lazım. Yoksa yerini değiştirmek gibi lüksünüz yok. Şu dip parçaları. Ama şu parçalar hem böyle oynuyor, hem ileri geri oynuyor, hem böyle oynuyor. Bu parça böyle oynuyor. Merkezi yapışmadan kastediyorum. Diğer istediğiniz şeyi istediğiniz şekle sokabilirsiniz. Bunu da buraya yapıştırdık ama 12BB konusunda sizlere uyarmak istedim. Ama şu mantıklı, Avrupa'daki bir akrabanızı 12BB'den satın alıp 30 euro böyle bir malzeme için 30 euro kargo ücretiyle gönderebilir. Onunla bir getirttirdiğinizde gümrük vergisinden de kaçınabilirsiniz. O da çok daha mantıklı. Evet, şuraya geldik. Şurada işte biliyorsunuz benim 5'teki balık bulucum. Değiştirmeyi düşünmedim. Bu da monitör. Neyin monitörü? İşte şu arka geri görüş kamerasının monitörü. Bu görüş kamerası biliyorsunuz benim YouTube hesabımda gizli videolarım da var. Herkesin göremediği bazılarını açıyorum. Orada da her videomda söylerim. Yani dikiz aynası şart, dikiz aynası şart, dikiz aynası şart diye. Bunu da bir gün kırtasiyeci bir arkadaşım var, Okan. Onun orada aklıma geldi. Böyle vasat bir kamera aldım ve vasat bir monitör aldım arkadaşlar. İkisinin toplamı 1800 lira falan. 10 bin liralık bir şey de koyabilirsiniz buraya. Ama bunlar gerçekten vasat, hatta vasatın bir tık altı bile diyebilirim. Şu plate düzdü. Bunu eğerek buraya cırtla kondurdum ve işte oynayabiliyorsunuz konumunu, yerini. Bu kamera oldu ya, hani bir kişi daha takmak ister. Şöyle bahsedeyim. Ben telefonumu öldürmemek için kablolu bir sistem kurdum. Telefonu öldürmek ne demek? Bunlar geri vites kameraları arabaların. Oto kamera diye yazdığınızda oto monitör işte bunlar çıkıyor. Cebinize göre bir şey alırsınız. Şöyle dumanlı, bol dumanlı, bir gizemli bir ortam oluşturalım. Bir nikotin arası verdim. Duman için özür dilerim de bekleyemeyeceğim. Şimdi bu oto kameraların, geri vites kameralarının Wi-Fi Direct olanları var. Wi-Fi Direct. IP kamera ile karıştırmayın. IP kamera modem ihtiyacı doğar. Bir modeme bağlanmak ister. Wi-Fi Direct kameralarla önden telefonunuza direkt bağlayabilirsiniz. Bir monitöre ihtiyacınız yok. Sadece 12 voltu verdiniz mi yeterli ve telefonunuzdan geriyi gözetleyebilirsiniz. Ama ben telefonda işte Reels çekiyoruz, işte canlı yayın oluyor avda, şu bu oluyor. Telefonumu bu işten sıyırmak için kablolu bir sistem kurdum. Kablolu sisteminde bakın şurada böyle tam buraya oluşturduğum, bakın şöyle ikili bir şarj cihazı var. Şu kameranın sinyal soketi. Bu da kameranın güç soketi arkadaşlar. Neden bunu buraya koydum? En son parçaları sökerken size anlatacağım. Şimdi bunları anlatırken isterseniz şu ben aküyü bir irtibatlayayım. Sistemler bir çalışsın. Böyle ortalık bir hareketlensin. Fazla sessiz geldi bana ortam. Böyle hiçbir şey yapmamışız gibi geldi.
Bunların hepsini, bu kabloları falan anlatacağım arkadaşlar. Şunu da takayım. Evet. Ben bir aküyü bağlayayım. Hemen geliyorum. Soketlerin dağıldığı yer bu kameranın. Bir de ben bu aksiyon kamerasını direkt aküden sürekli bağlı olacak, pil değiştirmek zorunda kalmamak için şu hattı çektim. Bu da telefon şarjı için arkadaşlar. Şu da Tetek firmasının, işte biliyorsunuz, çift çıkışlı şarj cihazı, oto şarj cihazı. Onun ucunu kestim. Aküye direkt bağladım. Vesaire. Buradaki tesisat da bu. Şunlar yukarıdaki ledlere gidiyor. Bakın şu ledler. Evet, işte denizcilikte iskele kırmızı, sancak yeşil diye biliyorum. Yanlış da biliyor olabilirim. Ama ben sarı ve lacivert renklerini çok seviyorum. Sebebini bilmiyorum. Aha, o yüzden bu ikisini böyle kullanmayı tercih ettim. Ya bunların hikayesini de anlatacağım. Bunlar şart değil de böyle çok gereksiz şeyler gibi gözüküyor. Hemen o hikayeyi de kısaca geçeceğim. Bakın işte şurada kameramız. Şurada arkayı çok net görebildiğimiz. Bu kamera biraz da böyle güneş ışığı falan alırsa korkunç net gözükecektir. Bu kamera işi de böyle. Dediğim gibi Wi-Fi direkt, IP kamera değil, Wi-Fi direkt kamera alıp önden telefonunuzla bağlanıp arkayı gözetleyebilirsiniz. Evet, yani herkesin yapacağını sanmıyorum. Ama bir kişi yapmak isterse diye anlatıyorum. Telefon yeri uygun değil arkadaşlar. Çok yer aradım. Bu burada olmaz kesin. Bunu değiştireceğim. Yani bir o kaldı kafama takılan. Şu da sonra şuraya geçelim. Şu bildiğiniz şey işte ayna aparatı. Ayna aparatına bağladığım, milyoncudan aldığım şu kap ve hatta şurada kapağı var. Bakın. Söktükten sonra kapağını da takıyorum. Kapağı taktıktan sonra ekranına zarar görmesin diye arabada işte sandığa koyuyorum. Bu da işte şapkayla çekeceğim bundan sonra uzun videoları. Şu şapkaya da şöyle bir şey taktım. Şöyle bir kenet. Bunu da tişörtünüze veya bir yere tutturduğunuzda rüzgarda şu kablo vesaire de zaten düşmesi imkansız hale geliyor. Evet, bu taraf böyle. Yavaş yavaş şu bayrakları hemen anlatayım. Kamera için zaten şuraya kadar bir şey koyacaktım. Nedir o? Böyle bir alüminyum çubuk zaten koyacaktım kamera için kesin. Daha sonra benim reelsler ve videoların %45 oranında İspanya, Yunanistan, yalan olmasın, Fransa. Bu üçüden izleyenler var. Böyle bir vurgu yapmak için bu direği uzattım. Şöyle bir durum var. Bu durumla böyle bir mesaj vereyim istedim. Bunu uzattım. Uzattıktan sonra bir gün işte arkadaşlar ya dedi sol tarafa da maşalı balıkçı bayrağı koysana. İyi dedik, yaptırdık onu da. Çok maliyetli bir şey değil. Bu bayrağın bilmem ne kumaşı bilmiyorum. Aynı kumaştan Haliler'den arkadaşım yaptı. Ya ledlerde işte şurada bir led animasyon kiti var. Bakın şurada. Bunların işte yanma süreleri falan filan ayarlanabilir. Bu kızım küçükken bu led ışıkların bu animasyonu çok seviyordu. O kit oradan kalmış. Bir anahtar bir şey öyle koydum. Hemen telefon kablosuyla çıktık. Ee, O da öyle oldu yani. Hani böyle bir ciddiyeti yok ama var elimde diye koydum yani. Para harcamadım. Bayrakları nasıl tutturuyoruz arkadaşlar? Bakın şurada Amazon'a veya işte siteleri, Amazon'da daha çok çıkıyor. Bisiklet el feneri tutucu diye yazdınız mı? Böyle çift taraflı, vidalı, işte böyle bir sürü ekipman var. Ben en kolay, en az vaktimi alacak olduğunu düşündüm. Bunu aldım ama sonradan bakın şöyle efsane bir şey buldum. Bundan bir tane aldım denemek için. Oldu. Şu an 3 tane daha geliyor.
Bakın şurada kaybettiğim 40 saniye gibi bir vakit var. Bakın şunu şuradan tutup çektiğinizde bayrak kurtulmuş oluyor veya vida ile uğraşmıyorsunuz. Bakın şöyle bunu da buraya geçirdiğinizde bayrağı sabitlemiş oluyorsunuz. Şu zaten koltuğun üzerinde kalacak. Bunu sökmeyeceğim. Bu koltuğun üzerinde kalacak alta ve üstte. Aynı şekilde oraya da bu lastiklerden takacağım. Şunlardan kurtulacağım. Bu vakit kaybettiriyordu arkadaşlar. Böyle vidayı çevir sıkıştır vesaire. Şu çok rahatlattı işimi. Oradaki vaktimi bayağı azalttı diyebilirim. Tabii bunların hepsi su geçirmez soket arkadaşlar. Bakın. Şu gördüğünüz her şey su geçirmez. Şimdi bu videodan işte küçücük bir yerinden etkilenip şunu ben de yapayım dediğinizde biraz eğitimli bir ele ihtiyaç var. Bakın sıcak silikonu, daralan makaronu, eriyen bantı, işte bu tür böyle sarf malzemeleri yerinde nasıl kullanacağını bilmiyorsanız ya şurayı da koli bantıyla tutturuvereyim demeyin. Yani bu suya giriyorsunuz. Bunlar tehlikeli işler. Sen kendini güvende hissediyor musun? Ben zaten her aşamayı o ciddiyetle yapmaya çalıştım. Yani zaten yapacaksan öyle yapacaksın. Yani su değdi, ortalık patladı, yandı, kül oldu. Kıymeti yok. Mesela size şunu söyleyeyim. Bu kameralar RCA soketle satılır. 3 tane fiş vardır. O fişleri iptal ettim. Kameranın elektronik kartına direkt lehimleme yaptım. Onu da korumaya aldım. Yani şöyle düşünün. Korumaya aldım. Yani çok işçilik var. Sırf böyle su girmesin. Her aşamada su emniyetli çalıştım. Siz eğer üst düzey güvenlikli bir şey yapamayacaksanız hiç yapmayın böyle şeyleri. Seninki üst düzey güvenlikli oldu mu? Evet, benim yapabileceğim en üst düzeyli güvenlik seviyesinde. Sorun çıkar mı? Tabii ki de çıkabilir. Allah korusun. Ama ben kendime güveniyorum. Yani emniyete aldığımı düşünüyorum hatları. Bu da dediğim gibi böyle kamera, bayraklar falan şunlar. İşte şöyle gördüğünüz gibi bunlar da ledlere gidiyor arkadaşlar. O kabloyu da en son göstereceğim. Şöyle geçeyim. Şimdi bu tarafa geçelim. İşte şurada ya bir gün bir şey arıyordum. Önüme çıktı bu. Korna arkadaşlar. Tekne kornası. Yani çok küçük bir şeyse bota takayım falan. Satıcıyla yazıştık. Ama böyle küçücük bir şey çıktı. Bakın şuraya da krom. Su geçirmez. Bir şey yaptım. Düğme taktım. Böyle iğrenç bir sesi var. Gördüğünüz gibi. Ama şeyi çok sömürüyor. Bakın şu ortadaki akü çizgisine bakın. Gördünüz mü? Yani biraz şamata olsun diye aldım. Böyle genelde belibot gruplarıyla ava gittiğimiz zaman bilmiyorum yani öyle taktım işte. Şu akü monitöründen biraz bahsedeyim. Böyle çok sıkmadan, teknik detaya girmeden. Neden böyle detaylı bir şey aldım? Bakın şurada 13.1 volt akünün voltajı. Ortada da akünün dolu olup olmadığını gösteriyor. Ben özellikle şu ikinci kalem için aldım. İkinci kalemde çekilen akım. Yani monitör, balık bulucu, ledler, telefon şarjı, kamera, motor, vantilatör, korna gibi tüm aksesuarın çektiği akımı gözlemlemek için aldım. Bu ne demek? Bakın benim yaptığım ilk denemelerde diğer aksesuar, motor dışı aksesuarların bana amper maliyeti 1. Yani 1 amper çekiyor. Bu ne demek? Saatte 1 amper, 100 amperlik bir aküde 100 saat gider demek. Hem bunun hesabı için hem de motoru çalıştırdınız. Bakın açtım. Bakın şimdi yaklaşık sistem 1 amper çekiyor gördüğünüz gibi.
Şurada ikinci satırda. Her şey açık. Vantilatör, işte balık bulucu, efendime söyleyeyim monitör, işte ledler, aklınıza gelebilecek her şey açık. 1 amper. Şimdi motoru çalıştıracağım. Bakın. Motoru çalıştırdım. Hemen gördüğünüz gibi 1,5 ampere çıktı. İşte suya girdiğinizde yük binecek vesaire, atıyorum. Ben rolantide motorla hareket ediyorken geldi, burası 2,5 ampere oturdu diyelim. Benim zaten hani meslek gereği hemen bakıp 2,5 amperin dışında burada 4-5 amper gördüğüm zaman bir yerde sıkıntı var anlamak için böyle kapsamlı bir şey aldım. Benim takip edeceğim şey şuradaki amper arkadaşlar, bu çalışan şeylerle beraber. Amper takibi. Kısaca böyle. Zaten akünün bitip bitmediğini de şuradan görmek için aldım. Neden kutu bu kadar büyük? Bu saklama kabı arkadaşlar. Bunun içini zımparalayıp siyah boyadım. Neden? Ekranı çalıştıracak. Bakın şurada 2 tane pil ihtiyacı var. O yüzden biraz büyük. Vakumlu. Su geçirmiyor, denedim. Vakumlu bir kutucuk yaptım böyle. İçerideki piller sadece ekranı besliyor. Benim zaten elektronik sigaradan dolayı en kötü pillerimi taktım oraya. Rahatlıkla şunu söyleyebilirim. 9-10 av yetecek bir enerji harcıyor. Neredeyse sorun olmayacak bir şey. Ondan sonra monitör böyle. Teknik detay isteyen arkadaşlar varsa nasıl programlanıyor, nasıl bağlanıyor, şant vesaire. Bunlar hakkında özelden Instagram özelden bana ulaşırlarsa yardımcı olurum. Şu tepsiden bahsedeyim. Tepsi çok kullanışlı geldi arkadaşlar bana. Yani ben daha önce şuraya, ön tarafa şu masayı yapmıştım biliyorsunuz. Biliyorsanız Instagram'dan görmüşsünüzdür. Bakın şunu oraya monte ediyordum. Ama önün açık olması gerektiğini düşündüm. Ve onu iptal ettim. İşte oradaki aksesuarları Scotty firmasının, işte bu da Scotty 455 olması lazım. İşte her numarası var her parçanın. Şu ara kol yine buradaki ara kolla aynı. İşte glue pad, işte sabitleme aparatı. Bunlar ayrı ayrı satılıyor. Birlikte satılan da var. Bu aksesuar, siyah aksesuar parçalarının linklerini koyacağım arkadaşlar. Ama bu siyah aksesuar parçaları maalesef Amazon Amerika gönderiyor bunları. Yani sipariş veriyorsunuz. 20 gün bekle. Gümrük, şu bu bilmem ne. İnanın bu videonun ve avımın gecikmesinin en büyük nedeni şu parçaların Amerika'dan gönderilmesi ve günlerce kargo, boş boş kargo beklememden dolayı oldu. Bunları da sökerken, videonun en sonunda bunların hepsini sökeceğiz arkadaşlar. Sökerken nasıl olduğunu size göstereceğim. Burada da çok hesap yaptım. Ya özellikle şu çapa aparatı arkadaşlar, şimdi nasıl çalıştığını göstereceğim. Beni çok zorladı. Nasıl satılıyor? Bakın şu parça ve şu parça satılıyor. Şu ara kol yok. İstediğinizde ikisi bir geliyor. Onu da Scotty'nin kendi çektiği YouTube videolarında şöyle bir yere koyuyorlar veya arkaya koyuyorlar. Ölçüyorum, biçiyorum. Şu ipin düştüğü yer bizim boşluğa çıkmıyor. FLTB 9'a göre bota çok sürtecek. Bir. Yani bu ince bir ip. Bunu ipin ve makaranın da linkini koyacağım arkadaşlar. AliExpress'ten aldım. Türkiye Belibot'ta Arcan Bey var. Onun tavsiyesi üzerine bunu edindim. Ben aslında bunu zıpkın makarası olarak biliyordum. Ama böyle tutamaç ve kilidi olan bir parça olduğunu öğrendiğimden beri Arcan Bey'den buna geçmeye karar verdim. Ve kendisi şu ipe çok büyük yükler taşıdığına kefil. Ben de deneyeceğim. Yani en kötü ip kopar. Biraz daha kalınlaştırırım. Çapa gider. Ama bu kalınlıkta bir ip deneyeceğim. Çünkü 83 metre civarı sarılı. İpi kalınlaştırdıkça burada
bu şey düşecek arkadaşlar. 50 metreye, 25 metreye falan düşecek. Biz de tecrübelerimizden artık bir 50 metre olması gerektiğini en az düşündüğümüz için bu ipi kullanacağım, bir deneyeceğim. Şimdi nasıl çalışıyor? Ona geçelim. Bunların belki takmam kısmı her parça için geçerli arkadaşlar. Mesela o gün canım sıkkın diyelim. Tek kişi bayrakları takmam. Kamera olmasın. İşte şu akü takmam. Akü monitörü. Tatlı suya gittim. Çapaya gerek yok. Bir tane oltayla çıktım. Mesela turnaya tek oltayla çıkacağım. Olta tutucuya gerek yok. Ama şu gram dengesini kollayarak yapmak lazım. Her iki tarafını eşit ağırlık taşıması için. O yüzden çapaya geçmeden önce burada kontrol paneli var. Bu kamerayla monitörü kapatıp açıyor. Bu LED'i kapatıp açıyor arkadaşlar. Bu da böyle bir kutucuk. Sökerken de göreceksiniz. Şimdi ben kamerayı şapkaya takacağım da bundan sonraki çekim için elimde anlatacağım başka bir şey kaldı mı diye merak ediyorum. Bu glue pad'ler yapıştı arkadaşlar. Bakın yapıştırıcımız bu. Videonun en sonunda da yazarak bu marka yapıştırıcının glue pad, herhangi bir glue pad'i bota yapıştırdığınızda nelere dikkat edeceksiniz? Hangi sıralamaya uyacaksınız? Madde madde çok detaylı yazacağım. Onu da şöyle ihtiyacı olan arkadaşım varsa bir göz atar. Evet, ben şapkaya takacağım şimdi kamerayı. Bundan sonraki safa şu çapa nasıl çalışıyor? Neden böyle bir şeye karar verdim? Ve malzemelerin sökümü. Yani şu kargaşa benim en çok eleştiri aldığım şey. Abi işte 2 saatte falan ava hazır olursun. Arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim. Pratik olmazsa şu gördüğünüz kargaşa hiçbir anlamı yok. Yani sahile indiniz, 2,5 saatte ava hazır olacaksanız bunu yapmaya gerek yok. Bu konuda çok mu iddialıyım? Hayır. Ama blok blok ne kadar kolay söküldüğünü, ne kadar da kolay takılacağını göreceksiniz. Tabii ki de mucize bir şekilde 15 dakikada ava hazır olamam. Ama tüm aksesuarı takmak veya sökmenin zaman maliyetini birazdan göreceksiniz. Ben şimdi kamerayı şapkaya aktarayım. Şapkadan sonra çapayı deneyelim. Çapayı nasıl kullanacağımıza. Ya çok pratik arkadaşlar. Şu müthiş bir şey oldu. Kafam acayip rahatladı. Hemen oraya geçelim. Geri dönmesini engelliyor. İkincisi de bakın şurası. Şu oynayan dil. Bu oynayan dil ne işe yarıyor? Şu ipi şu alttaki tırtıklı yere sıkıştırma usulü çalışıyor arkadaşlar. Sıkıştırıyor. Siz çapayı attınız, kayaya takıldı. Yük tamamen şurada. Bakın. Ben şu karşıdan çok asıldım elimle. İnanın 1 milimetre dahi gelmiyor. O kadar sağlam. Videonun ortalarında bahsetmiştim. Şu parça ve şu parça beraber satılıyor. Ara kol yok. Şeyin de Scotty'nin de kendi videolarında şöyle bir yere yapıştırmışlar. Şurada olduğunu düşünün. Çapanın ve kafa burada. Birincisi bot. İp bota çok sürtecek. 2 çapanın yükü şu sıkıştırma noktasında olduğu için buraya yapışan glue pad tamamen bakın şöyle falan eğilecek. Glue pad'e bir şey olmaz. Bence bota da bir şey olmaz. Ama zamanla gelgitlerden dolayı şu vidalanan yataklar kesin yırtılır arkadaşlar. Çünkü yük çok ağır. Yani botun işte aksesuarın, balığın, sizin yükünüz tamamen şu sıkıştırma yerinde. Bu yük burayı çok yıpratacaktır. Bu çok fazla düşünüp şu ara kolu aldıktan sonra yükü bakın botun ve çapanın yükünü tamamen şuraya aktarmayı sağladım. Bu ara kolla beraber de ipin bota sürtmemesi için kafayı biraz daha çıkarma şansı elde etmiş oldum. Nasıl çalışıyor?
Önce çapayı salmayı göstereyim. Yalnız şu Çin işi olduğu için şu an çok rahat çalışmıyor. Yaylı biraz yağlamak, biraz şurayı gevşetmek falan, buraya bir ilgi göstereceğim bugün veya yarın. Şıkır şıkır çalışması lazım. Aşağı salmak için arkadaşlar kancadan çıkardınız. Çapanız şurada arkada. Çapayı aldınız. Şöyle yavaşça bıraktınız ve şöyle bir sallandı çapanın ağırlığından. Evet, yük burada. Kendinizi doğru çekiyorsunuz. Şu andan itibaren çapanın yükü burada. Şu dil açıldı. Bakın artık şu sıkıştırma yerinde şey kalmadı. Herhangi bir kuvvet kalmadı. Şurada gördüğünüz kilidi açtığınız an şurası şıkır şıkır olacağını varsayalım. Çapanın ağırlığıyla çapa aşağıya gidecektir. Siz ne zaman bıraktığınızda şu dil otomatik kapanacak ve ipinizi sıkıştıracak. Hatta şu elinizle biraz da itersiniz. O dakikadan itibaren artık yerde taramaya başlayacak ve takıldığı an botun yükü bakın şu sıkıştırma merkezinde ve şurada. Şu glue pad'te. Ben de böyle bir yere yapıştırmanızı tavsiye ederim. Yani şurası çok mantıksız. Ara kol lazım bunun için. Linkini de koyarım. Şimdi nasıl toplayacağız? Yine sol elimizdeki ipi çekeceğiz. Bakın burası açıldı. Ama artık 50 metre ip ve çapanın yükü sizde. Şu solda. Burada değil. Kendinize biraz çektiniz. Bakın kendinize biraz çektiniz. Şu elinizle kapattınız. Yükü buraya verdiniz. Şurada boşta kalan yüksüz ipi rahat rahat sarabilirsiniz. Bu hareketi çapa yanınıza gelene kadar tekrar etmelisiniz. Çektiniz, elinizle burayı kapattınız ya da şöyle saldığınızda da otomatik kapanabilir. Biraz daha kalın iplerde. Ama şöyle sağ elinizle kapattınız. Boşta kalan şu yüksüz ipi sarmanız gerekiyor. Ama şu makara arkadaşlar, sıralı sarım yapmıyor tabi. O belki bir sorun olabilir. Başka bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Şuraya yapıştırdıktan sonra, ara kol taktıktan sonra bu sisteme inancım tamamlandı. Şu an tek endişem şu ipin mukavemeti. Koparsa ilk avda, ben de şişman biriyim biliyorsunuz. Koparsa bir kalına geçip, tabi buradaki metre azalacak ama ben bunu kullanmaya devam edeceğim. Çok da memnunum aldığım için. Bu şekilde kullanılıyor. Ondan sonra şöyle telefonumuzu şuraya koyayım. Nereye çekip çekmediğini görmem lazım kameranın. Arkadaşlar boşuna anlatmış olmayayım sizlere. Şimdi geldik en tartışmalı konuya. Düzenin en eleştiri alan durumuna. Bu kadar malzeme kaç saatte takılıyor? Kaç saatte sökülüyor? Sen ne yaptın? Sen balık tutmaya mı gidiyorsun? Aksesuar takmaya mı gidiyorsun? Tek tek sadece benim eklediğim aksesuarları sökeceğim. Zaman maliyeti kafanızda bir oluşsun. Normal şunları falan videoda sökmeyeceğim. Bunların maliyetini biliyorsunuz zaten, zaman maliyetini. Tabii şöyle bir şey var. Bu sistemi yaparken pratikte olması meselesini öncelemezseniz evet eleştiriler haklı çıkar. Yani evet mucize bir şekilde 15 dakikada ava hazırlanamayacağım. Bu kesin. Ama düşünüldüğü gibi 1,5-2 saat gibi yorumlar var. Okuyorum. Öyle bir şey de olmadığını göreceksiniz. İşte atıyorum bir planım yok. Şöyle rastgele şu masadan başlayayım arkadaşlar. Sehpadan. Bakın şurada düğmesi var. Bastım. Önce şöyle çekeyim. Şunu çıkardığımı varsayıyorum. Düğmeye bastım ve masayı yukarı çektim. Buyurun. Şurada da şöyle kavrama yeri var. Yarım tur çevirdim. Masayı da bundan çıkardım. Buyurun. Bakın şuraya dizeyim. Takımları topladınız. Şu ayarları falan, pozisyonlarını falan bozma niyetim yok. Yani sadece en fazla şu parçayı şuna tuttururum. Ara kollar karışmasın diye. Zaten kancalı belli bunun masa olduğunu. Şuna gelelim. Bakın şuna. Tabii sökmeye başladık. Önce akü irtibatını bir keseyim arkadaşlar.
Evet. Vantilatör bayağı kafa ötülüyormuş. Buraya geldim. Bakın. Şu parçayı bir. Şurada soketi var. Soketi ayırdınız. İkinci adım. Kendinize biraz çekmeniz gerekiyor şu karabinanın sertleşmesi için. Üçüncü adım, karabinaya basıp karabinadan kurtarmanız gerekiyor. Bu karabina bunun sıyrılıp düşmemesi için. Koymasam da olur. FLTB 5'te ben bunu böyle güvenliksiz kullandım. Üçüncü adımda aşağıdan Amerikan cırtını sökmek arkadaşlar. Bakın Amerikan cırtını söktüm. Parçamı aldım. Bu şekilde sandığa girecek. Ve bu şekilde takılacak. Yani kuşağı sıktınız, karabine geçirdiniz, soketi taktınız, tamam. Masada demin gösterdiğim gibi bu şekilde taşınacak. Bakın şurada dipte plastik sandıklarım var. Şu en büyüğü bu malzemeleri taşıyor. Ve bu malzemeler o sandığa büyük bir sandık olduğu için sığıyor arkadaşlar. Bakın bunlar botun üzerinde kalacak. Bunları sökmenize gerek yok. Zaten glupet olanlar zaten çıkmaz da şu vidaları sökmenize falan gerek yok. Üçüncü adım, çapayı nasıl çıkaracağız? Bakın önce şu zincir kilidinden, görünüyor mu ya? Evet, görünüyor. Zincir kilidinden zincirinizi aldınız. Şunu da şöyle tutturdunuz. Zincirinizi kenara aldınız. Şöyle şunu şuraya koyalım. Bunda düğme sistemi yok. Daha güvenli olsun diye dönerli yapmışlar. Demin dediğim gibi bakın şu tek parça hareket etsin diye buraya karabina, şurayı delip karabina taktım. Bunda sistem şu. Yukarı doğru çektiniz. Sola doğru döndürdünüz. Boşa çıktı. Geçmiş olsun. Şunu ayırmaya bile gerek yok. Bu şekilde sandığa girer. Takma zaman maliyeti de tam tersi. Bakın gördünüz, burası rahatlayıverdi. Şunlar zaten zaman maliyetlerini biliyorsunuz arkadaşlar. Geldik buraya. Şimdi şurada, bakın şurada, diyelim ki şunu da söktük aldık. Attık. Şurada bağlı iki tane soket var. Bu monitörün, bakın çektiniz. Bu da balık bulucunun besleme akü kablosu. Şey üstünde kalıyor. Nedir o? Ayna kablosu, veri kablosu üstünde kalıyor arkadaşlar. Şöyle koyalım. Bunun da zaman maliyetini biliyorsunuz. Bakın normal kilidini şuradan çekerek çıkardık. İleriye doğru ittiriyoruz. Getirdik. Kapağını da kapattık. Bakın. Bu da sandığa bu şekilde girecek. Yani ilave ekranları sök, şunu sök, bunu sök. Bakın ayna falan hiçbir şey oynamayacak. Bu da sandığa bu şekilde girecek. Bunu da koyduk. Geldik olta tutucuya. Olta tutucuda da tepsi gibi düğmeli sistem arkadaşlar. Bak onun düğmesi şurada. Basıyorsunuz. İleri aldınız. Bitti. Evet, emniyetsiz gözükebilir. Bunu yerlerine oturttuğunuzda defaatle kontrol etmeniz lazım. Çekip tam oturdu mu, oturmadı mı? Yoksa bu kadar olta denize gider mi? Gider. Evet. Bu tepsi gibi. Bunu da sökmeye gerek yok arkadaşlar. Sandığa aynen bu şekilde girer ve bu şekilde de takılır. Bakın gördüğünüz gibi glupet ve sabitleme aparatı burada kalacak. Bunun da zaman maliyeti bu. İşte akü. Şuradan soketleri boşalttınız. Bakın boşalttınız. Şöyle. Bunu içine koydunuz. Şunu da çıkaralım. Aküyü koydunuz. Kancaları yerinden çıkardınız. Bakın. Bu çantayla beraber taşınacak. Kapattınız. Kolları kaldırdınız. Buyurun. Aküyü de kenara aldınız.
Gördüğünüz gibi. Zaten bence, önce öyle diyeyim, yani pratik değil diyenlere saygı duyuyorum. Böyle kolay kullanılabilir olmasa inanın uğraşmam. Ben de çile çekmeyi sevmiyorum. Telefon tutucu, bunun yeri değişecek ama şuradan aldınız, şu kabloyu bıraktınız. Bakın kablo buradan sarkıyor. Telefon tutucuyu aldınız. Döndük. Bayraklar. Şuradaki kargaşa. Şimdi hepsi şöyle olacak. Videoda anlattığım gibi. Bakın. Önce şurayı boşaltalım. Şunu çıkarmanıza gerek yok. Kabloya sarılı. Kameranın güç ve sinyali çıkardınız. Aksiyon kamerasına giden kabloyu bakın şuradan çekiyorsunuz. O da buraya geldi. Önce şu aşağıya sökeyim. Evet, bu zaman alıyordu arkadaşlar. Bakın şu zaman alan bir şeydi. Ama üstte, şimdi siparişini verdim. Kargodan geliyor. Şu üstteki parçayla bu iş, bakın 1 2. Bakın çektiniz. Bayrak kablolarıyla beraber ne yapıyor? Geliyor. Şuradan led kablosunu da ayıralım. Gördüğünüz gibi. Bu kablolar sökülmeyecek arkadaşlar. Bakın şuraya bir tane kablo bağı yaptım. Hemen şöyle elinizle bunu toplayıp bir dahaki ava kadar, bakın şöyle biraz aşağı indireyim. Bunu buraya tutturdunuz. Bakın kamera yolda, bakın parça bu. Böyle. Bunların hiçbiri sökülmüyor. Cırtlar sökülmüyor. Kamera araçta şurada burada zarar görmesin diye Maşalı Balıkçı versiyon 17825 kamera koruma kapağı. Böyle bunu da koyup böyle kapattığınızda bu da tamam. Bakın. Bayrağında zaman maliyeti bu. Öbüründe sadece bir kablo bağlı. LED kablosu. Kameranın olmadığı bayrakta. Bakın. Çıkardınız. Lastikliler geldiğinde tık tık hemen bu da çıkacak. Ve lastikli aparatlar şeyde kalacak arkadaşlar. Koltuğun üzerinde. Sökmeyeceksiniz. Şöyle açtık. Evet, bu parçalarla zaman alıyordu. Ama bunları değiştirdiğim ve öbür lastikleri, silikonları bulduğum için çok mutluyum. Bakın gördünüz mü? Zaman alıyor yani. Evet, açtık. Bu bayrağı da aldık. Bu iki bayrağı arkadaşlar. Bakın. Şöyle yapıyorum ben. Şöyle ikisini sarıyorum. Bakın şurada Decathlon'un olta tutucuları var. Aldım. Şuradan geçirdikten sonra sıkıyorum. Bakın diğer ikisini de şuralardan sıkıyorum. Bu da arabaya böyle girer. Yani olta tutucunun birinde şöyle sıkıyorum. Onu da göstereyim. Şu kablolar sarkıp düşüp durmasın diye. Bakın geçirdim. Çektim. Bir tane de ortaya. Bu da tamam. Döndüm, ne kaldı? Bakın 2 tane kablo kaldı. Motoru falan sökülmesini göstermeyeceğim. Bakın bu kablo tutan şuraya kablo bağı koydum. Bir tane de buraya koydum. Şurada 2. Bakın. Geçmiş olsun. Kablo burada. Gördünüz mü? 2 tane cırt tutuyor şu kabloyu. Yani siz takarken şu çatala, bakın şu kablo bağını şuraya denk getirdiğinizde her şey yerli yerince oturacaktır. Bu kabloyu da neyin ne olduğunu şimdi bir şema çizdim. Onu da koyarım. Aldık, bu kabloyu da koyduk sandığımıza. Ne kaldı? Öbür kablo kaldı. Bakın öbür kablo daha kolay, basit bir şey. Buyurun. Bu kadar. Gördüğünüz gibi evet, bir zaman yoğunluğu var.
Bunları sandığa yerleştirmek falan bir zaman, evet. Ama söküp takarken arkadaşlar öyle 1,5 saat, 2 saat mümkün değil yani. 1,5-2 saat alacak bir yapmam yani. Öyle bir zaman maliyeti olan bir şey yapmam. Mesela şu iki bayrağın arasına otomatik açılır kapanır gölgelik. Fizibilitesi bitti. Malzemeler bulundu. Fiyatlarını da biliyorum. Alıp yapılır. Ama onun söküm takım zaman maliyeti beni aşar. Yani olay evet o noktada amacından çıkar. Evet arkadaşlar. Bakın evet yaptığım işin bir zaman maliyeti var. Ama bu bota sökülüm ve takılım noktasında değil. Bakın bunlar böyle sandığa girecek. Al yerine oturttur geçir sağlamlığını kontrol et. Özellikle olta tutucunun, çapanın, tepsinin girip girmediğinden emin ol. Yola devam. Öbür gördüğünüz vantilatör sistemi bir soket bir karabine kuşak. Tabii oltaları kılıfına koy, işte bunları sandığa yerleştir. Bunların zaten bir zaman maliyeti var. Ama blok blok tasarladığım için bunun sökümün takımını da ben yapacağım. Bana da böyle ciddi bir 2,5 saat, 2 saat yazanlar olmuş yani. Yok öyle bir şey. Gördünüz işte. Dediğim gibi bakın burada en çok zamanı alan şeyi söyleyeyim mi size? Benim aksesuarlarım dahil ettik. Şu iki tane lanet yan çanta. Bunları takmak beni öldürüyor. Bak ciddi bir zaman maliyeti işte buyurun. Yani 5'er dakika gider mesela. Eminim bana katılanlarınız vardır. Özellikle sökümü gösterdim. Bu tür eleştirilere bir cevap olsun. Yani şey değil yani eleştiri tabii açığım öyle kırıldığım incindiğim bir şey yok. Ama cevap hakkımı kullanıyorum. Cevap hakkım da bu. Şimdi burada birkaç bir şeyden bahsedip videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Demin dediğim gibi kullandığım yapıştırıcı bu arkadaşlar. Hatta tekerlekleri aldığımız Flat Plus firmasıyla yazışmalarımız neticesinde bize tavsiye ettiği 4-5 yapıştırıcıdan biri. Bunu dediğim gibi birazdan yazılı bir şekilde adım adım çok detaylı nelere dikkat edeceksiniz, hangi sıralamayla yapıştırma yapacaksınız. Bunların hepsini videoya dahil edeceğim. Bu telefon koruyucu arkadaşlar biliyorsunuz kullanacağız. Bu işte benim malum elektronik sigara. Şunları deldim. Bunu çünkü kesin düşer arkadaşlar. Evde bile düşürüyorum. Arabada bile düşüyor. Bunları boynuma asmak suretiyle elektronik sigara yedeği. Bu da full hazır likit doldurulmuş hali. 2 tane. Bunları anlattım bir önceki videoda. Şu Titan. Bakın bu şey Decathlon'da şey diye satılıyor. Futbolcu hakemi taytı diye öyle hatırlıyorum. Kesinlikle tight giyiyorum çünkü eşofman altı tarzı bir şey giydiğinizde paça suda kımıldadığında ayağınıza değiyor ve huylanıyorsunuz. Ben de huylanıyorum. Kesin tight. Yani tight kesin. Pembe olmasın yeter. Recep İvedik gibi. Şuraya geldik. Bakın bunlar ne? Şimdi bunlar Navaji'nin Decathlon'da böyle kara lastik tarzı ayakkabıları. Paletlerimiz zaten neopren çorap nedeniyle 1-2 numara büyük. Bu bir. 2. Botunuzu kurarken kurdunuz, suyun kenarına geldiniz. O andan itibaren ayağınızdaki şeyi çıkarıp arkaya veya arabaya bırakma ihtiyacınız duyuyor. Ben de bunları giyip suyun kenarına kurdum. En son bunları giydim. Arabaya terliklerimi bıraktım. Suyun kenarına geldim. Suya bunlarla girdim ve paleti de bunlarla giymeye karar verdim. Kenarda bir şey kalmasın diye. İnanın 6 falan 2-3 defa çalmaya yeltendiler o 3 kuruşluk terliği. Bırakıyoruz kıyıya. Yani olmuyor. Bunu da o yüzden aldım. Şu yine bunların hepsinin linkini koyacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Çok vaktim alıyor ama
Bu Decathlon'un bir piknik örtüsü. Bu kurulum esnasında botun altına sermeniz için. Bot zarar görmesin diye. Evet, ben şapkanın üstünde aksiyon kamerasıyla şey çekeceğim. Görüntüler, videolar. Bu da kafa şemsiyesi arkadaşlar. 55 santim. İsteyen, yani bunu da kullandığım gün olur mu? Artık olmaz. Çünkü kamerayı tepeye aldım ama linkini koyarım. Bunlar diğer aparatlarım. Görünür. Bir de şurada şey var arkadaşlar. Botu yıkamalı mıyız, yıkamamalı mıyız diye bir durum var. Bu da grupta çok tartışılıyor. Bakın 18 litre bir bidon. Şurada zamanında almış olduğum akülü bir araç yıkama şey var. Kiti var. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet, böyle bir şey almasanız da benim kişisel düşüncem, üzerine en az bir kova su dökün. Hortumla yıkayın. Fırçayla yıkayın. Vesaire vesaire vesaire. Bakın, deniz suyu demiri eritiyor arkadaşlar. Yiyor. Sizin botunuzu ne yapmaz yani? Özellikle kış sezonuna geldiniz. Kara kış, aylardan Ocak, Şubat. Yani çok iyi yıkayıp saklamalısınız. Ya benim kişisel düşüncem. Yıkamasak ne olur? Ya ben bilmiyorum arkadaşlar. Yani plastiğe ne olur? Şu PVC malzemeye ne olur? Ama ben deniz suyunun demire yaptığını biliyorum yani. Demir ya, demir. Demiri yiyor. Böyle, bunun da linkini koyarım. İşte akülü. Buraya şarj cihazı ve aküler de girecek ava giderken. Koyarım yani. Ya en kötü dediğim gibi şu bidondan böyle geniş ağızlı bir bidon aldım. Hortum girsin diye. Ee, Bununla botumu yıkayıp katlayıp yerine koymayı düşünüyorum. Dediğim gibi ben böyle bol aksesuarlı, bana zararı olacaksa da bunun avı etkileyecek kötü anları olacaksa da böyle mutluyum ya. Yani böyle bu botla gezmek bile bana keyif verir. Yani dediğim gibi muhteşem bir şey değil. Dünyada neler var. Bu gariban bile kalır yanında, zavallı bile kalır. Kendim uğraştığım, yaptığım için çok mutluyum. Bununla gezmek bile hoş olacağını değerlendiriyorum. Biraz tutku var tabii işin içinde, bu tarz şeylere, keyif işlerine. Balık tutmak da bunlardan bir parça. Benim tek amacım balık tutmak değil. O yüzden bu tür işler yapıyorum. Bakın, yanlış anlaşılmasın. Şu gördüğünüz dolapların tamamı üst alt benim kamp malzemem. Evet, bakın kamışlarım da orada gözüküyor. Bunlar kamışlarım. Balık malzemem başka odada. Yani şey değilim. Nasıl diyeyim? Böyle mutluyum. İşte çadırlar, solar panel, buzdolabı, işte böyle güzel bir yatak, işte bir fan, güzel bir kilim, güzel bir gölgelik, botun yanında bir vantilatör falan yani. Ve balık tutmak, evet. Ve balık tutmak. Bak, bir sürü şey kurdum. Bu yüzden böyle aksesuar var. Sadece balık tutmaksa hedefiniz, %80'i gereksiz. Çok net söylüyorum. Başınıza bela bile olur. Ama böyle işte, dediğim gibi. En son şuradan plakamı da göstereyim. Bakın, bunu bile böyle astım. Anlatacaklarım bu kadar. Ya umarım bir şey unutmamışımdır. Böyle videodan sonra aklıma geliyor. Üzülüyorum. Yine de sorunuz olursa hiç çekinmeden, YouTube'a çok giremiyorum ama Instagram özelden ulaşırsanız her konuda yardımcı olmaya çalışırız. Kendinize çok iyi bakın. Ya rastgele böyle, çok Allah gönlünüze göre versin. Aklınızda olanı Allah hakkınızda hayırlı etsin. O yüzden çok güzel avlarınız olsun. Çok güzel balıklar tutun. Çok güzel anlar yaşayın. Hayat çok kısa. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
Wow.